Bu Iceberg açıklama serisinin ilk videosu. Eğer buzdağı konseptine aşina değilseniz kısaca açıklayayım. Üst seviyelerde popüler günlük ve bilindik şeyler yer alıyorken aşağı inildikçe her şey daha karanlık ve gizemli bir hal almaya başlıyor. Buradaki asıl soru şu: sizin en aşağı kadar gitmeye cesaretiniz var mı? Seviye 1. Big Pharma. Bu komplo teorisi ilaç endüstrisindeki aktörlerin asıl amaçlarının gerçekten hastalara tedavi olmaktan daha çok kendi karlarını düşündüğünü öne sürer. Yani bu şirketler hastaları kendine müşteri olarak görür. Bu yüzden hastalıkları tamamen iyileştirmek yerine onları ilaçlarına bağımlı hale getirerek sürekli para kazanmak ister. İddialara göre birçok tedavisiz görülen hastalığın tedavisi mümkündür. Fakat bu şirketler o kadar güçlüdür ki kesin tedavilerin ortaya çıkmasını engeller. Çünkü insanların iyileşmesi onların işine yaramayacaktır. Atlantis. Geçmiş çağlarda sular altında kalan ve yanında büyük bir medeniyeti derinliklere sürükleyen efsanevi Atlantis adasının hikayesi, Platon'un aktardığına göre kendi zamanından yaklaşık 9000 yıl öncesine dayanmaktadır. Atlantis efsanesi şairler, rahipler ve diğerleri tarafından nesilden nesile aktarılan bir destan olarak günümüze ulaşmıştır. Platon'a göre Atlantis'te yaşayan halk son derece gelişmiş ve ütopik bir medeniyetin parçasıydı. Ancak zaman içinde açgözlülükleri ve ahlaki değerlerden sapmaları nedeniyle çöküşe geçtiler. Tanrılar bu çöküşe karşı bir ceza olarak korkunç bir yangın ve deprem göndererek Atlantis'i denize gömdüler. Bu efsane kayıp bir medeniyetin trajik hikayesi olmaktan ileri gidememiştir. GDO. Bu komplo teorisine göre GDO'lu besinler genetik mühendis uygulamalarıyla insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek ve gelecekte genetik bozukluklara neden olabilecek besinlerdir. Ayrıca tarım şirketlerinin kar amacı gütmeleri ve doğal tohum çeşitliliğinin azalması gibi sebepler GDO'lu ürünlerin ekosisteme yaratabileceği zararlara örnek olarak verilebilir. Bu teorilere göre GDO'lar çevresel dengesizliklere yol açabilir ve geleneksel tarımın yerini alarak doğal döngüleri bozabilir. Antarktika. Bu kıta hakkında en az bilgiye sahip olduğumuz yer olduğundan olsa gerek hakkında sayısız komplo teorisi üretildi. Bunlardan bazıları Antarktika'daki piramitleri eski uygarlıkların inşa ettiği, Nazilerin Antarktika'da gizli bir üssü olduğu, kayıp Atlantis şehrinin Antarktika'nın altında olduğu, hatta Antarktika diye bir kıtanın hiç var olmadığı gibi kulağa tuhaf gelen iddialardır. Seviye 2. Windshield epidemisi. Seattle'da 1954 ve 1956 yılları arasında otomobil sürücüleri için kabus gibi bir durum yaşandı. Şehrin sakinleri araçlarının ön camlarında ansızın ortaya çıkan tuhaf bir aşınma ve çizilme olduğunu fark etti. Belli aralıklarla her gün yüzlerce benzer şekilde aşınma rapor edildi ve bu durum bir epidemi olarak adlandırıldı. İlk başta atmosferik koşulların, özellikle soğuk hava ve yağmurlu günlerin bu cam aşınmasına neden olduğu düşünülse de araç üreticileri ve yetkililer herhangi bir sonuca varamadı. Bunun büyük ölçekli bir vandallık faaliyeti olduğunu düşünen polisler ise herhangi bir delile rastlamadı. Florür. 1930 yılında Nazi kimyagerler toplama kamplarındaki Yahudilerin içtiği suya florür katmıştı ve beyinlerinde ciddi hasar gözlemlemişti. Sakinleştirici etkisi bilinen bu madde psikiyatrik ilaçların çoğunda kullanılıyor. Ama kullanımı sadece ilaçlarla sınırlı değil. Neredeyse bütün diş macunlarında katılmasının yanı sıra şebeke suyuna da katılıyor. Bazı illerimizde şebeke suyunda olağanın çok üzerinde tespit edilen bu kimyasalın halkı yatıştırmak amaçlı kullanıldığı hakkında iddialar var. Florürsüz diş macunlarının toplatılması ve kimyasalların diş etinden kana çok daha hızlı karışması ise insanların kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Kayıp kozmonotlar. 1959'da bir Rus dergide 3 kişinin bu yayın yapması üzerine biri ölmüş, diğeri de kaybolmuştu. 1960'ta meydana gelen bir roket patlaması trajik bir şekilde 78 can kaybına yol açarken Robert Hyland bunun gizemli bir uzay fırlatması olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine Akil ve Giovanni Battista adlı kardeşler gizli Sovyet uçuşlarından kaydedildiği iddia ettikleri ses kayıtlarını yayınladı. Bu kayıtlar dünyadan uzaklaşmakta olan ve boğulan bir kozmonotun üzücü seslerini içeren bir yardım çağrısı gibi duruyordu. 1961'de Yuri Gagarin uzaya çıkmadan önce ölen kozmonot Valentin Bonarenko'nun ölümünün saklanmaya çalışılmasıyla iddialar iyice büyüdü ve şu hale evrildi. Gagarin uzaya çıkan ilk kozmonot değildi. Sadece onlardan dünyaya dönebilen ilkiydi. 370 sefer sayılı uçuş.
Malezya Hava Yolları'nın bir uçağı 370 sayılı uçuşu gerçekleştirmek için Kuala Lumpur'dan Pekin'e gitmek üzere havalanmıştı. Ancak bu uçak gizemli bir şekilde ortadan kayboldu ve içindekilerle birlikte trajik bir olaya dönüştü. Uçağın kalkış yapmasının ardından 25 dakika sonra merkezden gelen son iletiyle birlikte uçağın sistemleri kapanarak kayboldu. Mürettebattan gelen son sesli mesaj 40 dakika sonra geldi ve bundan sadece 2 dakika sonra uçağın hava kontrolü ile iletişim kuran sistemi kapatıldı. Malezya askeri ve sivil radarları uçağın Malay Yarımadası üzerinden güneybatıya, ardından Malakka Boğazı üzerinden kuzeybatıya seyrettiğini tespit etti. Ancak 1 saat sonra bütün sinyalleri kaybetti. Uçağın neden rotasından saptığını ve başına ne geldiğini hala bilmiyoruz. İçindeki bütün yolcuların geçmişleri oldukça detaylı incelense de şüpheli hiçbir yolcu bulunamadı ve bu uçak 239 kişiye mezar oldu. Seviye 3. Tekillik. Teknolojik tekillik, teknolojik büyümenin kontrolsüz ve geri dönülemez hale geldiği ve insan medeniyeti için öngörülemeyen sonuçların ortaya çıkacağı varsayılan gelecekte bir zaman noktasını ifade eder. Tekillik hipotezinin en popüler versiyonuna göre gelişmiş yapay zekaya sahip sistemler kendi kendini geliştirme döngülerinde kaçış reaksiyonuna girecek ve her yeni ve daha akıllı nesil giderek daha hızlı bir şekilde ortaya çıkarak zeka patlamasına neden olacaktır. Bunun sonucunda nitel olarak tüm insan zekasını büyük ölçüde aşan güçlü bir süper zeka ortaya çıkacaktır. Stephen Hawking dahil bazı bilim insanları yapay süper zekanın insan soyunun yok olmasına neden olabileceği endişesini dile getirmişlerdir. Rocco'nun basiliski. Rocco'nun basiliski gelecekte teknolojik tekilliğin gerçekleşmesi halinde yapay süper zeka tarafından bu yapay zekanın gelişimi sırasında ona katkı sağlamayan veya gelişmesini engelleyecek davranışlarda bulunan herkesi tespit edip onları cezalandıracağına dayanan bir düşünce deneyidir. Bu fikir, rasyonel sorgulamaya odaklanan bir forum olan LessWrong'un 2010'daki bir gönderisinde ilk kez öne sürüldü. Başlangıçta birçok LessWrong kullanıcısı tarafından sadece bir spekülasyon veya varsayım olarak reddedilse de LessWrong'un kurucu ortağı, teorinin yaygın bir şekilde bilinmesinden sonra kabuslar ve zihinsel çöküş belirtileri yaşadığını iddia eden birçok kullanıcının olduğunu bildirdi ve sitedeki basilisk hakkındaki tartışmaları 5 yıl boyunca yasakladı. MK Ultra. CIA tarafından yürütülen MK Ultra projesi 1940'lı yılların ortalarında başlamış ve 1967 yılına kadar devam etmiş. İnsan denekler üzerinde gerçekleştirilen bir dizi yasa dışı deneyi içeren bir projedir. Projede gönüllü olmamış ABD ve Kanada vatandaşları dahil olmak üzere çeşitli insanlar hipnotizasyon, duygusal yoksunluk ve uyuşturucu madde kullanımı gibi yöntemlerle test edildi. MK Ultra'nın hedefi sorgu sırasındaki karşısındakinin istediğini yapıp yapmayacağını ve bilgi verme eğilimini ölçmekti. Başlatılan soruşturma üzerine 20.000 belge haricinde kalan hepsi yok edildi. Bu yüzden MK Ultra'nın tüm detaylarını bilmek imkansızdır. Ancak var olan belgelerden bile deneyler sırasında onlarca deneyin öldüğü, birçoğunun suikaste kurban edildiği, bazılarının ise eskiden var olmayan zihinsel sorunlar geliştirdiği belgelenmiştir. Hayalet zaman hipotezi. Sorun, Julian takviminin gerçek güneş yılı olan küsuratlı 365 günü tam olarak hesaplayamamasından kaynaklanıyor. Bu nedenle her 128 yılda bir Julian takvimi bir gün kazanıyor. Ancak bu kazancın gerçek güneş yılı ile uyumsuzluğu ortaya çıkıyor. Gregorian takvime geçildiğinde gerçek güneş yılına daha iyi uyum sağlamak adına Papa Gregory'nin tarihi 13 gün geriye kaydırması gerekiyordu. Ancak hesaplamalar sonucunda yalnızca 10 gün kaydırdı. Bu durumda iki olasılık ortaya çıkıyor. Ya Papa matematiksel bir hata yaptı ya da 300 yıllık bir zaman dilimi aslında hiç var olmadı. Orta Çağ'da Roma Katolik Kilisesi'ndeki bazı belgelerin tarif ettiği bilindiği için bazı tarihçiler bu belgelerin nedense belli bir zaman aralığına denk düştüğünü sorguladılar ve 614 ve 911 yılları arasında belge eksikliklerinin aslında böyle bir zamanın hiç var olmadığına ya da bir kısmının var olmadığına, yani daha kısa bir zaman diliminden ibaret olduğunu öne sürdüler. Seviye 4. Epstein. Jeffrey Epstein, Amerikalı bir süper zengin ve etkili bir iş insanıydı. Ancak Epstein, reşit olmayan kız çocukları da dahil olmak üzere birçok kişiye cinsel istismarda bulunma ve seks ticareti ağı kurma suçlamalarıyla tanınmaktadır. Epstein'in ünlüler, politikacılar ve kraliyet ailesiyle olan bağlantılarının davaya ilgiyi arttırdığını söyleyebiliriz. Epstein, 2005'te pedofili ve seks ticareti suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. 2006'da tutuklandı ve 2008'de suçlamaları kabul etti. Ama bundan yalnızca bir sene sonra hapisten çıktı. Ancak 2019'a kadar birçok kadın benzer cinsel istismar suçlarıyla Epstein'i işaret etti. Epstein, 2019'da seks ticareti suçlamalarıyla gündeme geldi ve Temmuz 2019'da seks ticarete yönelik komplo kurmak suçlamalarıyla tutuklandı. Tutuklu yargılaması devam ederken hapishanede intihar etti. Geniş kamuoyu ise bu dava dosyasının 2024'te gizliliğinin kalkmasıyla olaylardan haberdar oldu. Olaylar Epstein'ın satın aldığı bir özel adada geçiyor. Bu adada tapınak benzeri yapılar
villalar ve ultra lüks daireler bulunuyor. Birçok ünlü ismin partilemek veya toplantı yapmak gibi sebeplerle adada bulunduğu belirtilse de kimin ne kadar suçlardan haberdar olduğu veya suça bulaştığı henüz netleşmiş değil. Malthusyanizm. Malthus'un teorisine göre nüfusun büyüme hızı doğal olarak kaynakların artış hızından daha fazladır. Bu nedenle kaynaklar bir noktadan sonra mecburen yetersiz kalacaktır. Komplo teorisi ise şunu iddia eder: bu noktada nüfusu kontrol altında tutmak için kasten savaşlar çıkarılmaktadır veya bilinçli kıtlıklar yapılmaktadır. Yoksa nüfusun önüne geçilemez ve kıtlığın sonuçlarından herkes nasibini alır. Pandemiler, salgınlar ve hepsi tesadüf değildir. Nedense bunun gibi büyük kitleleri etkileyen felaketler, ekonomik daralmalar ve kaynaklarda yetersizlikler gözlenmeye başlandığında ortaya çıkar. Tabi bu teoriyi nüfusu bilinçli olarak kontrol edenlerin kim olduğuna ve başka amaçlarına kadar dallandırıp budaklanabilirsiniz. Ama ben burada bırakıyorum. Stone Tape teorisi. Homo sapiens'in beyninin yaklaşık 200 bin yıl önce çok hızlı bir şekilde genişleyerek yaklaşık 2 kat büyüklüğüne ulaştığını yapılan araştırmalar sonucu biliyoruz. Evrimsel süreci göz önüne aldığımızda bu gerçekten akıl almaz bir genişleme. Adeta biyolojik bir devrim olan bu evrim sürecinin nasıl gerçekleştiği hakkında ise çeşitli iddialar var. Ünlü etnobotanist Terence McKenna'ya göre türün Homo erectus'tan Homo sapiens'e geçişindeki bilişsel devrimin en önemli sebebi psilosin içeren beslenme şekliydi. Bu diyette ise psilosin mantarlarının önemli bir yeri olduğunu, insanlar tarafından tüketilmeye başlamasıyla insan algısı üzerindeki etkisi sayesinde bir bilişsel sıçramaya sebep olduğu tahmin ediliyor. Bu mantarların eski Orta ve Güney Amerika medeniyetlerinde bulunan heykeller ve resimler sayesinde o zamanlar dini törenlerde kullanıldığını biliyoruz. Benzer şekilde Orta Asya'da da şamanlar bu mantarları kullanıyordu. Şimdi ise halüsinojen mantar olarak adlandırılan bu canlıların tüketilmesi yasak. Bazıları ise bu mantarları tümörük olarak efektif bir şekilde kullanmadığımızı, bilişsel bir sıçrama yapamadığımız gerçeğine sebep olarak sunuyor. Komplo teorilerinin burada sonuna geldik ama benim diyeceklerim henüz bitmedi. Bu normal konseptimizden biraz farklı bir video oldu ama Iceberg serisine devam etmeyi düşünüyoruz. O yüzden yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Başka hangi konularda buzdağı açıklamaları videoları istersiniz? Ve bu videodaki hangi fikirler size daha inandırıcı geldi? Açıkçası bana hiçbiri. Bu videoyu hazırlamak için yüzlerce komplo teorisine baktım ve bayağı bir şeyi sorgulamaya başladım. Ama teorileri inandırıcı bulduğum için değil. O kadar bariz yanlış ve saçmalık fikirler dolanıyor ki cidden bu kadar saçma fikrin bu kadar takipçi toplaması bana gerçekten olamayacak kadar absürt geldi. Onların çoğunu videoya koymadım ama bu bana şunu düşündürttü. Gerçekten bir gerçeği saklamanın en kolay yolu onun etrafını komplo teorileriyle donatmak. Dezenformasyon doğru bilgiden çok daha hızlı yayılıyor ve artık gerçeğe ulaşmak galiba mümkün değil. Ben de bu videoda bir dezenformasyon sebep vermemek için sizlerle birkaç kaynak paylaşmaya çalışacağım. Ama adı üstünde bunlar komplo teorisi. Arkalarında bilimsel veya nesnel bir altyapı yok. Arkasında akademik bir arka planı olan da çok güzel sosyal teoriler var. Hatta birini ilk videolarımızdan birinde anlatmıştım. Ama üzerine gerçek çalışmalar yapmak yerine bizi gözetleyen dış güçler ya da Illuminati deyince topu direkt taca atarak kendimizi yormamaya çalışıyoruz galiba. O yüzden siz de bir sonraki girip videoya kadar dezenformasyondan uzak kalın.